Petrol zengini Venezuela nasıl çöktü? Latin Amerika'nın bir zamanlar en zengin ülkesi olan Venezuela, bugün açlık, göç ve otoriterlik sarmalında. Dünya petrol rezervlerinin en büyüğüne sahip bu ülke, nasıl oldu da tarihinin en ağır ekonomik ve toplumsal çöküşüne sürüklendi? Chavez sonrası Maduro yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri ambargoları, kurumsal çürüme ve yarım kalan sosyalist dönüşüm bu videoda mercek altında. Venezuela'nın hikayesi dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üzerinde oturmasına rağmen halkının temel gıdaya ulaşamadığı keskin bir çelişkiler tarihidir. Bugün ülkede market raflarının boşaldığı, sağlık sisteminin çöktüğü, milyonlarca kişinin komşu ülkelere kaçtığı büyük bir insani kriz yaşanıyor. Bu çöküş sadece ekonomik bir felaket değil, tarihsel, siyasal ve jeopolitik bir düğümün birlikte sıkıştığı karmaşık bir süreçtir. Bu video, Venezuela'nın petrol zenginliğinden bugünkü yoksulluğuna uzanan kırılma hattını tarihsel bir bütünlük içinde ele alıyor. Yüzyıl boyunca Venezuela ekonomisi neredeyse tamamen petrol gelirlerine dayanıyordu. Bu bağımlılık kısa vadede büyük refah yaratsa da ülkeyi küresel petrol fiyatlarına karşı aşırı kırılgan hale getirdi. Ülke üretim çeşitliliğini sağlayamadı. Tarım ve sanayi giderek çöktü. Ekonomi tek bir sektöre hapsoldu. Petrolün yarattığı devasa gelirler, siyasetin ve bürokrasinin kontrolünde bir rant düzenine dönüştükçe yolsuzluk artmış, devlet kurumları halktan uzak bir dağıtım mekanizması haline gelmişti. Bu kırılgan yapı, Venezuela'nın gelecekte yaşayacağı büyük çöküşün zeminini çok önceden hazırlamıştı. Hugo Chavez 1998'de iktidara geldiğinde ülke derin eşitsizlik, siyasi yozlaşma ve Amerika merkezli neoliberal politikaların yorgunluğu içindeydi. Chavez, petrol gelirlerini geniş sosyal programlarla halka yönlendirdi. Sağlık, eğitim ve konut alanlarında büyük projeler hayata geçirildi. Bu dönem ülkede yoksulluğu ciddi biçimde azaltan ve alt sınıfların siyasal katılımını genişleten bir toplumsal dönüşüm yarattı. Aynı zamanda Amerika hegemonyasına meydan okuyan bağımsızlıkçı bir dış politika benimsendi ve Venezuela, Latin Amerika solunun öncülerinden biri haline geldi. Ancak Chavez'in ekonomik modeli tam anlamıyla çeşitlenmemiş ve petrole bağımlı bir yapıyı sürdürüyor. Bürokratik devlet aygıtı güçlenirken halk meclislerinin ve taban örgütlerinin kalıcı bir kurumsal güce sahip olmasını sağlayacak dönüşüm tamamlanamıyordu. 21. yüzyıl sosyalizmi söylemi güçlüydü. Fakat ekonomik ve kurumsal altyapı bu iddiayı taşıyacak kadar sağlam değildi. Bu nedenle petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle sistemin dengesi bozulmaya başladı ve Chavez'in ölümüyle birlikte bu model tüm kırılganlığıyla Maduro yönetiminin omuzlarına yük oldu. Nicolas Maduro 2013'te göreve geldiğinde petrol fiyatları dramatik biçimde düşmeye başlamıştı. Ekonominin tek gelir kaynağı çökmüş, ülkenin ithalat kapasitesi neredeyse sıfırlanmış, devlet bütçesi hızla erimişti. Devlet kayıpları karşılamak için para basmaya yöneldi ve ülke tarihin en büyük hiperenflasyonlarından birine sürüklendi. Gıda ve ilaç krizi derinleşti. Elektrik kesintileri hayatın olağan bir parçasına dönüştü. Maduro yönetimi kriz büyüdükçe daha sert bir güvenlik politikası benimsedi. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sendikacılar üzerinde baskılar arttı. Seçimlerin adilliği tartışmalı hale geldi ve ülke otoriter bir yönetim biçimine doğru sürüklendi. Bu süreçte Venezuela halkı giderek yoksullaştı ve 7 milyondan fazla kişi ülkeyi terk ederek dünyanın en büyük göç krizlerinden birini oluşturdu. Venezuela'daki kriz küresel güçlerin de devreye girdiği bir jeopolitik mücadeleye dönüştü. Amerika önce ağır ekonomik yaptırımlar uygulayarak petrol ticaretine hedef aldı. Ardından 2019'da muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı ilan ederek açık bir rejim değişikliği girişiminde bulundu. Bu plan ordunun bölünmemesi nedeniyle başarısız oldu. Ancak Venezuela siyasetini daha da kutuplaştırdı.
Sonraki yıllarda Washington, Maduro yönetimini narko terörist ilan etti. Karayiplere savaş gemileri gönderildi ve CIA'ye Venezuela içinde gizli operasyon yetkisi verildi. Amerika'nın bu baskısı ekonomik krizi daha da ağırlaştırdı. Ancak paradoksal biçimde Maduro iktidarının dış tehdit söylemini güçlendirdiği için siyasal olarak da bir dayanıklılık sağladı. Venezuela'daki çöküş tek bir nedene bağlanamayacak denli çok katmanlıdır. Ekonomik yapının petrole aşırı bağımlılığı, Chavez döneminde çeşitlenemeyen üretim modeli, Maduro yıllarında derinleşen yolsuzluk ve mali disiplin kaybı, kurumsal çürüme ve kötü yönetimi ülkeyi içeriden zayıflattı. Buna ek olarak Amerika ambargoları ve uluslararası finans sisteminden dışlanma zaten çökmekte olan ekonomiyi tamamen kırdı. Sonuç olarak dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülke, halkının temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Ekonomik krizin en ağır bedelini Venezuela halkı ödedi. Ülke, savaş yaşamamasına rağmen dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini üretti. Milyonlarca kişi Kolombiya, Brezilya ve Peru gibi komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Marketlerde gıda kıtlığı, hastanelerde ilaç yokluğu ve günlük elektrik kesintileri yaşamın sıradan bir parçası haline geldi. Bu insani tablo, Venezuela'nın yalnız bir ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir çöküş yaşadığını gösteriyor. Ülkenin geleceği hala belirsiz. Uzatmalı bir kriz döngüsü şimdilik en olası senaryo olarak duruyor. Ancak uluslararası arabuluculukla iktidar ve muhalefetin sınırlı da olsa güç paylaşımına dayalı bir geçiş sürecine yönelmesi ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Diğer yandan Amerika'nın askeri baskıyı artırması Venezuela'yı daha sert bir çatışmaya sürükleyebilir. En karanlık ihtimal ise uzun süreli bir iç istikrarsızlığın kalıcı hale gelmesi. Venezuela'nın çöküşü yalnızca bir liderin hatalarıyla ya da tek başına Amerika baskısıyla açıklanamayacak kadar derin ve çok boyutludur. Bu kriz, petrole bağımlı ekonomik modelin kırılganlığı, devletçi bürokrasinin yolsuzluk üretmesi, demokratik kurumların zayıflığı ve dış müdahalenin yıkıcı etkilerinin birlikte yarattığı bir fırtınadır. Dünyanın en büyük petrol rezervleri halkın refahını değil, tam tersine bir kırılma noktası olarak yeni bir yoksulluk çağını doğurmuştur. Venezuela hala bu döngüden çıkmanın yolunu arıyor. Ancak yol uzun, karmaşık ve ağır bedellerle dolu görünüyor.